Merhaba, bugün sizleri tarihin taşları kazandığı büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyorum. Burası çağlar boyunca uygarlıkların gözdesi olmuş. Sanatın, ticaretin ve inançların kesiştiği yer Efes Antik Kenti. Gördüğünüz gibi çocuk işçi çalıştırıyoruz. Evet, Efes Antik Kenti'ndeyiz. Adım attığınız her taş binlerce yıl öncesinin hikayesini fısıldıyor. Dev sütunlar, ihtişamlı caddeler, tiyatrolar, böyle devasa heykeller ve kütüphaneler. Hepsi zamanın tozuna rağmen hala dimdik ayakta ve bizlere o günleri anlatıyor gibi. Şimdi gelin Efes'in gizemini, görkemini ve detaylarda saklı güzelliğini birlikte keşfedelim. Hazırsanız başlayalım. Efes'e en erken gelenlerden biriyiz. Erken saatlerde gelmenin başka bir tadı var. Bir defa hem kalabalık çoğalmamış oluyor, hem henüz sıcak da başlamamış oluyor. Efes'in iki girişi var. Birisi arkamda gördüğünüz amfiteyatroya yakın olan Selçuk Havalimanı'nın yanında diyebilirim. Oradaki kapı. Öbürü ise Meryem Ana yolunda. Önerim bu kapıdan girip sakin sakin gezerek yokuş tırmanmak. Çünkü hani yürüye gidersiniz. Bu arada iki araç ya da işte iki aile falan geldiniz diyelim. Aracın birini burada bırakıyorsunuz. Herkes diğer araca atlıyor, gidiyor Meryem Ana tarafındaki diğer kapıya. Böyle yokuş aşağı gezerek geliyorsunuz. Sonra da geri dönmek zorunda kalmadan buradaki arabayı alıp tekrar diğer arabaya, Meryem Ana'daki diğer arabayı almaya gidiyorsunuz. Biz ona benzer bir şey yaptık. Gökçen bizi buraya bıraktı, ana kapıya bıraktı. Kendisi gitti Meryem Ana kapısından girdi, yürüyerek bizim yanımıza geliyor şimdi. Onunla buluşup biz geze gideceğiz ve arabamızı atlayıp evimize döneceğiz. Kemal'de bir oyun oynamaya karar verdik. Onunla ilk antik kent ziyaretimiz burası. Ona Nike heykelinin fotoğrafını veriyorum ve kendisinden bulmasını isteyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, al bakalım. Belki sonunda bulursan 2 top dondurma olabilir akşam. Nike heykeli bu kadar önemliyse 2 akşam ilk top dondurmayı yiyeceğim. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Tamam, hadi atla. Şimdi Efes'in etkileyici yollarından birindeyiz. Liman Caddesi, yani antik adıyla Arkadya. Burası antik dönemde Efes Limanı'nın tiyatroya, şehire ulaştıran bir bulvardı. 600 metre uzunluğunda burası. Geniş bir cadde, mermer taşlarla döşenmiş. İki yanında sütunlar, o dönemde tabii galeriler, dükkanlar varmış. Gündüzleri kalabalık, ticaretin ve sosyal hayatın merkezi, geceleri ise meşalelerle insanları büyüleyici bir manzara sunan bir yol. Bugün üzerinde yürürken sanki böyle kalabalığın uğultusunu, tekerlekli arabaların seslerini ve tüccarların pazarlık seslerini hala duyuyor gibisiniz. Liman Caddesi Efes'in en görkemli canlı tanıklarından birisi. Bir de niye Liman Caddesi deniyor? Şimdi bakın, bu yolun devamı işte şu anda Davutlara doğru gidiyor. Kuşadası'nın Davutlar mahallesine doğru gidiyor. Ama burada bir iç deniz varmış. Yani deniz buraya kadar gelirmiş. Şu anda Davutların olduğu yerde denizmiş aslında. Menderes Nehri'nin alüvyonları burayı dolduruyor ve sonunda Liman Caddesi bir limana değil bir kara parçasına bağlanmaya devam ediyor. Şimdi buradan göstereyim size. Buradan Liman Caddesi'nden tekneler geliyor ve karşıda amfiteyatronun olduğu yere direkt yola bağlanıyormuş.
Kleopatra geldi. Efes'in hikayesi 3000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Kurucusu efsaneye göre Atinalı Androklos. Ancak asıl dönemini 250 bin aşkın nüfusuyla Roma zamanında yaşıyor. Dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri, bir liman kenti, bir ticaret merkezi, bir ibadet yeri. Peki bu kent nasıl kuruldu? Biraz da ondan bahsetmek lazım. Bahsettiğim gibi, az önce de söylediğim gibi Androklos kurucusu yeni bir kent kuracağım diyor ve yola çıkmadan önce Delfi'deki kaşiflere danışıyor. Onlar da diyor ki gittiğinde bir balığı ve bir domuzu takip et. Androklos buraya geldiğinde bir akşam askerleriyle yemek hazırlarken, daha doğrusu bir balık hazırlarken yağ çalılıklara sıçrıyor ve oradan bir yaban domuzu fırlıyor. Onlar da yaban domuzunu takip ediyorlar ve sonunda yakaladıkları yere de bu kenti kuruyorlar. Efsane o. Bir başka efsane de Androklos'un buraya bir Yunus'un üzerinde geldiği söyleniyor.
Burada Selçuk Müzesi'nin içerisinde görebilirsiniz. Çok yerde de figürleri var. Artı çıkarılan heykelcikler de Selçuk Müzesi'ne konmuş. Yunus üzerinde Eros heykellerini görebiliyorsunuz. Arkamızda amfiteyatro var. Amfiteyatro konser nedeniyle kapalıymış. Konser bugün mü var yoksa dün müydü bilmiyorum ama kapalıymış. Ama sonuçta binlerce insanın geldiği bir yer. Bence bunun bir yolunu bulmaları gerekiyordu. İnsanlar kilometrelerce, binlerce kilometre öteden burayı görmeye geliyor ve bu hani Asya'nın, Roma'nın Asya'daki en büyük, Asya eyaletlerindeki en büyük amfiteyatrosunu göremeden dönüyorlar. Şantiye alanı. Evet, bahsettiğim gibi mecburen uzaktan çekerek anlatacağım size burayı. Az önce de söyledim, 25.000 kişilik kapasitesiyle Roma İmparatorluğu'nun Asya eyaletindeki en büyük tiyatrolarından biri. Sadece tiyatro oyunları ya da konserler için değil, halk toplantıları ve gladyatör dövüşleri için de kullanılmış burası. Şurada bakın görüyorsunuz, burada 2 kat var. Şurada 2 kat var, altında 1 kat var. 3 katlı bir sahne binası var burada. İnce işçilikli sütunlar ve kabartmalarla süslenmiş. Basamaklarına oturup karşınıza baktığında kentin en önemli caddesi olan Liman Caddesi'nin uzandığını görüyorsunuz. Yani şimdi orada olsaydık ancak şunu söyleyebilirdim. Burada oturup bir seyirci gibi sahnede yankılanan replikleri hayal etmek kendinizi bir anda 2000 yıl öncesine atıyordur muhtemelen. Ben bundan önce birkaç defa geldim tabii. Bu hissi gerçekten veriyor. Sanki Efes Tiyatrosu halen zamanın sesini fısıldıyor gibi. Evet. Mermerli yola çıkmak üzereyiz. Mermerli yola çıkarken annemiz yetişti ve Kemal'in üstündeki tozları temizliyor. Şu anda mermer yolda yürüyorum ve size burada çok ilginç bir şey göstereceğim. Tarihin ilk reklam panosu deniyor ama bence yön tabelası bu. Buradaki Efes'teki genel evin ya da buradaki tabiriyle aşk evinin yönünü tarif eden bir taş. Burası liman yolundan şehir merkezine bağlanan mermerli yol. Buradan dümdüz gittiğinizde şu şekilde Celsus Kütüphanesi'ne ve şehrin içine doğru giriyorsunuz ve burada da bahsettiğim tabela var. Şimdi burada ne anlatıyor onu kısaca anlatayım. Bakın şurada bir kadın figürü var. Burada da bir sol ayak izi ve bir kalple delik. Hani limanda parayı kazanmışsın, malı getirmişsin, parayı almışsın ve diyor ki bu delik eğer paran varsa çok güzel kadınlar aşk evinde ileride solda seni bekliyor.
Türkiye'nin reklam yüzü Celsius Kütüphanesi. Bilginin taşa yazıldığı yer tarafta da temiz su bulunan bir hendek varmış ve bu hendekte de ucunda deniz süngeri olan sopalar varmış. Bir temiz suya batırılıp kendilerini öyle temizliyorlarmış. Buldun mu Nike heykelini? Nike? Evet buldum. Orada. Geç yanına hadi gel fotoğraf. Çok heyecanlandı.